Merhabalar, ben Sarp Anızunoğlu. Bugün iyi bir proje fikrini nasıl kurabileceğimiz üzerine konuşacağız. Projeler üzerine konuşurken aslında sorunlar üzerine konuşuyoruzdur. O nedenle proje fikrinizin hangi sorunu çözdüğü sizin en temel meseleniz olur. Peki sorun kendinize, şu an üzerinde çalıştığınız şey neyin çözümü olabilir? Aslında neredeyse her şey, gıdadan teknolojiye bir soruna çözüm olarak üretilmiştir. Yani arabalarımız ulaşım problemimizin çözümüdür. Gıda, beslenme problemimizin çözümüdür. İlaçlar, sağlık problemlerimizin çözümüdür. Yani her şey, gördüğümüz her ürün bir sorunu çözmek ya da hayatımızı kolaylaştırmak için oradadır. Peki medya projeleri neyi çözer? Her şey mi, hiçbir şey mi? Aslında biraz da her ikisi de. Yani her konuda bir medya projesi oluşturulabilir ama hiçbir medya projesi toplumsal ya da siyasal bütün problemleri çözemez. Ama yine de her medya projesi aynı zamanda bir sebebe, bir çıkış noktasına dayanmalıdır. Onun için mesela ekolojiyle ilgili bir proje yapacağım gibi çok temel, çok böyle genel bir şey söylemek de bir sorun tespiti değildir. Ama mesela Bursa'nın filanca ilçesindeki madenlere karşı başlatılan aktivizmi medyalaştıracağım, onu görünür kılacağım dediğinizde aslında bir soruna karşı yavaş yavaş bir çözüm üretme ya da medya projenizin mecrası ne olursa olsun çıkış noktasını belli etme şansınız oluyor. Güzel bir örnek vereyim. Mesela Türkiye'de bazı illerde genç nüfus hızlı bir şekilde dışarıya göç ediyor. Bu ne demek? Ya genç nüfus için düzenli bir istihdam sağlayıcı kurum ya da orada bir örgütlenme yok. Ya da onlar için sosyal olarak oradaki hayat dayanılır durumda değil. Mesela ben bir kalkınmacı olsam ya da bir planlamacı olsam şöyle bir projeyle gelebilirdim. İşte gençlerin istihdamını arttıracak, gençlerin sosyalleşebilecekleri mekanların sayısını arttırabilecek bir tür kalkınma projesi gelirdi aklıma. Medyacı perspektifinden bakalım. Yahu bu gençler neden gidiyor sorusunun peşine kapılıp bir belgesel oluşturabilirsiniz. Ama bu böyle mesela çözüm perspektifli bir belgesel olur. Yani neden gidiyorlar ve ne olsa gitmezlerdi gibi soruların yanıtını arayabilirsiniz. Akademisyenler, belediye başkanları ya da yerel siyasetçiler ya da yerel sivil toplum örgütlerini projenizin paydaşı yapabilirsiniz. Aslında proje oluşturmak böyle bir şeydir. Sorunu bulursunuz, soruna medya üzerinden yanıtı nasıl verirseniz o sorunun çözülebileceğine dair bir plan oluşturursunuz ve o plan kapsamında aslında proje fikriniz yavaş yavaş somut hale gelir. Tabii bir proje çoğu zaman kısa vadeli bir çözüm vesaire olur. Proje illaki bir fikir, bir ürün fikri ya da bir patent fikri gibi muamele görmek zorunda değildir. Ama her projenin ortak bir yanı vardır. Bir tür çözümcülük yanı. Bu çözümcülük yanına şu nedenle ihtiyaç duyarız. Netice itibariyle her projenin bir de hedef kitlesi olması gerekir. Ki hedef kitleden zaten bahsedeceğim. Ama hedef kitlenin olması için de ihtiyacın ortada olması gerekir. Yani projeler ihtiyaçların sonucunda ortaya çıkar. Her zaman verdiğim örneği vereyim. Türkiye'nin daha fazla Ruşen Çakır'a ihtiyacı var mı sorusunun yanıtı hayır. Çünkü Türkiye'de bir tane daha Ruşen Çakır olması neredeyse imkansız. Neden? Sosyal kapital, mesleki birikim, şahsiyet, karakter, politik tercihler, hayatı boyunca bulunduğu pozisyonlar, tüm bunlar Ruşen Çakır'ı Ruşen Çakır yapan detaylar. Siz Medyascope'un aynısı olan şeyi belki de estetik olarak daha kaliteli bile yapabileceğinize inanıyor olabilirsiniz. Ama projeniz gerçekten o aktörün halihazırda çözdüğünü düşündüğü ya da çözdüğü sorunu çözüyor mu? Onun misyonunu yerine getiriyor mu? Ya da az sonra sorgulayacağımız üzere sizin projenizin farkı ne? Projenizin farkı üzerine konuşmadan önce bana kalırsa projenizi kimin için yapıyorsunuz? Ben ne yazık ki gazetecilerle konuşurken hep şu tarz bir sıkıntıyla karşılaşıyorum. Diyorlar ki herkesin habere çok ihtiyacı var. Ama dünyadaki tartışmalar, dünyadaki araştırmalar bize şunu söylüyor. İnsanların çoğu haberden kaçınıyor.
Haber istedikleri bir şey değil. İnsanlar Spotify'da şarkı dinlemek istiyorlar. İnsanlar YouTube'da eğlenceli bir vloga bakmak istiyorlar. İnsanlar Twitch'te sevdikleri oyuna dair bir yayın izlemek istiyorlar. Bunlar çok anlaşılır istekler. Çünkü bu hem haber medyamızın yapısıyla ilişkili hem de haber olarak onlara sunulan ürünlerin tek tipliğiyle ilgili. Ve ne yazık ki proje oluşturan ya da haber projesi yapmak isteyen kişiler bir tür sarmala kapılmış durumdalar. Birbirinin aynı, çözüm üretmeyen, unique olmayan, tekil olmayan, benzersiz olmayan. Günün sonunda halihazırda başka haber merkezlerinin hangi görüşten olursa olsun zaten çözmediği sorunları çözemeyen ya da çözdükleri sorunları nedense tekrar çözmeye çalışan yeni projelerin doğumuyla karşılaşıyoruz. Ben buna Türkiye'nin .com balonu diyorum. Biliyorsunuz .com balonu diye bir şey var. İnternette 2000'li yılların başında gerçekleşti. Dijital ürünlerin finansal değerlerinin gerçek değerleriyle uyuşmamasıyla ilgili finansal bir krizdi. Benzer bir şekilde Türkiye'de çok fazla haber sitesi ve haber projesi var ve bunlar aslında bir değer sunamıyorlar. Günün sonunda varoluşları çoğu zaman bir anlam taşımayabiliyor. O nedenle siz hedef kitlenizi iyi bir aslında bir çıkış noktası olarak görebilirsiniz. İhtiyaç içerisinde olan bir hedef kitle bulmanız gerekiyor. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Hedef kitlenin milyonlarca kişi olması gerekli, çok para alalım. Bu ne yazık ki gerçek değil. Yani hibe programları için evet geniş hedef kitleler önemli ama bizim underserved yani gereğinden az hizmet almış dediğimiz kitlelere hizmet etmek de önemli. Türkiye'de mesela çok ciddi bir roman popülasyonu var ama bir roman medyasının tam anlamıyla oluşmuş olduğundan bahsedebiliyor muyuz? Ya da romanların medyada doğru bir şekilde temsil edildiğinden bahsedebiliyor muyuz? Türkiye'de son yıllarda artan bir Afrikalı göçmen nüfusu var ama Afrikalı göçmenlerin doğru şekilde temsil edildiğinden ya da kendilerinin haber alabileceği Türkiye'de yerleşik bir medya olduğundan bahsedebiliyor muyuz? Türkiye'de çok sayıda hizmet edilmeyen hedef kitle var. Bu hizmet edilmeyen hedef kitleler ve onların ihtiyaçlarını projeniz için sağlam bir çıkış noktası olarak görebilirsiniz. Ama ben bildiğimi okurum. Bu kitlenin gerçekten bir ihtiyacı var dediğiniz bir kitle varsa da onu tanımlarken de uymanız gereken kurallar var. Google Analytics panellerinizden vesaire aşinasınızdır. Yani insanları ismen tanımlayamazsınız değil mi hedef kitle olarak? Ama şöyle tanımlayabilirsiniz. X yaşındaki, Y yaşındaki kişiler ya da 20-45 yaş aralığındaki kişiler, 15-25 yaş aralığındaki kişiler, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Gebze gibi şehirlerde yaşayan kişiler, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan 25-35 yaş arasındaki kadınlar ya da biraz daha ileriye gidelim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 25-35 yaş arasındaki üniversite eğitimini tamamlamış ve iş aramakta olan kadınlar, iş aramakta olan çocuk sahibi kadınlar, iş aramakta olan evli ve çocuk sahibi kadınlar. Bakın her seferinde daha spesifik bir kitleye gittim. Bugün eğer gazeteciler reklam alma satma işlerinin içinde olsalardı, bugün dünyada algoritmik reklamcılık sayesinde ne kadar detaylı hedeflemeler yapılabildiklerini biliyor olurlardı. O nedenle projelerimizde ortaya koyarken, hedef kitlelerimizi belirlerken bu detaylı metriklere mutlaka yer vermek durumundayız. Eğitim durumları, gelir durumları, cinsiyet, cinsel yönelim, coğrafya, bunların tamamı, hatta fikirler, en son oy verilen parti, diğer ziyaret edilen haber siteleri, en çok kullanılan sosyal ağ, bunların tamamı hedef kitleyi tanımlarken kullanabileceğiniz temel bazı metrikler. Haber merkezleri çoğunlukla şunu düşünürler. Ben tekim. Bana benzer bir proje daha yok. Biz bu işi en doğru yapıyoruz. Ama ketçapın bile bir rakibi var. Başka bir ketçap markası değil, mayonez ya da hardal. Hatta onların da bir rakibi var, pesto sosu. Hepsi ne yapıyor? Makarna ile birleşmeye çalışıyorlar. Benzer bir şekilde aslında bizim rakibimiz olmadığını düşündüğümüz medya alanında çok sayıda rakibimiz var. Örnek verelim. Mesela infotainment olarak tanımlayabileceğimiz, tarih ve eğlenceyi bir araya getiren bir kanallı da haber merkezinizin YouTube kanalı rekabet halinde olabilir.
Yahut daha basit bir örnek vereyim. İşte Twitch üzerinden hem oyun oynayıp hem de politik şeyler söyleyen, yani sizden başka bir mecrada yayın yapan biri de rakibiniz olabilir. Kimse rakipsiz değildir. Bugün algoritmaların karmaşık dünyasında bir maç özetinden 90'lardan kalma bir videoya kadar her şey rakibinizdir. Ama doğrudan rakipleriniz söz konusu olduğunda biraz daha açık fikirli olmanız ve sizin kullanıcınızın tüketmek isteyebileceği diğer rakipleri de bilmek ve tanımak zorunda olmanız gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Şurada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Rakiplerinizi tanımak neden önemli? Çünkü dünyanın her yerinde çikolatacı da olsanız ya da bir gazlı içecek de satıyor olsanız rakibinizin işini nasıl yaptığını, dağıtım süreçlerini nasıl gerçekleştirdiğini bilmek zorundasınız. Gazeteciler olarak sizler de kendi projenizi oluştururken rakiplerinizin hangi dağıtım kanallarını kullandıklarını, hangi CMS'i kullandıklarını, hangi iş modellerinden faydalandıklarını ya da nasıl bir insan kaynakları yönetim politikası benimsediklerini, gelirlerini nasıl çeşitlendirdiklerini ve buna benzer birçok detayı bilmek zorundasınız. Rakibinizi tanımaz, analiz etmez ya da rakibinizin rakibiniz olduğunu varsaymazsanız projenizin başarısız olması çok büyük bir ihtimaldir. Türkiye'de 2010'lu yılların ortasında herkes yeni fikirleriyle, bazı projelerle hem hibe dünyasına hem yatırım dünyasına giriş yaptı. Ama bugün teknolojinin aşırı erişilebilirliği, yapay zekanın ortaya çıkışı ve benzeri, daha doğrusu ortaya çıkışı derken daha erişilebilir olması gibi çok sayıda detay projelerin birbirine benzeşmesine yol açtı. Her gün aslında birbirine benzeyen yeni bir proje ortaya çıkıyor. Peki yeni bir projeyle ortaya çıkmaktansa var olan iyi bir fikirle işbirliği yapmak, onu bir paydaş olarak bu projenin bir parçası haline getirmek daha mantıklı olmaz mı? Yanıtım kesinlikle evet. Çünkü Türkiye'de çok sayıda medya kuruluşu var. Halihazırda önemli reach'e, önemli bir erişime sahipler. Ve onların altında yapabileceğiniz o minik projeleri gidip kendi kendinize yapmaya çalıştığınızda hem çok büyük bir algoritmik dezavantajla karşılaşıyorsunuz, aynı zamanda çoktan onlara yapılmış işte büyük yatırımları ve onların o yatırımlar çerçevesinde alınan yazılım, donanım gibi kaynakları kullanmaktan kendinizi alıkoyuyorsunuz. Her ne kadar gazeteciler çok rekabetçi insanlar olsa da rekabetçiliğin yerini biraz işbirliği, kolektif çalışma, kaynakları paylaşma gibi bazı yeni değerler aldığında bir win-win, yani iki tarafında kazanabileceği yeni durumdan bahsedebiliriz. Gazeteciler bu birbirleriyle rekabet etme yerine bir şekilde işbirliği yapma yoluna gittiklerinde, bu bir yatırımcı da olabilir, bir hibe veren de olabilir, konuya daha pozitif yaklaşıyor. Hatta hibe programlarında özelinde söylemem gerekirse birçok hibe programı artık işbirliğini zorunlu kılıyor. Projenizle ilgili ne yazık ki yanıtlamanız gereken ve kendinize karşı çok dürüst olmanız gereken bir soru var. Siz bu işe para verir miydiniz? Verdiğim medya yönetimi derslerinde gazetecilere hep aynı soruyu soruyorum. Bu ay içerisinde bir gazetecilik ürünü için 100 liranın üzerinde para harcayanlar parmak kaldırsın. Oran çok düşük. Amacım kimseyi kırmak değil, ama kendiniz para vermediğiniz bir şey için başkası niye para versin? Onların ürününüze ihtiyacı olduğunu nereden biliyorsunuz? Günün sonunda iyi bir fikir illaki alıcısıyla buluşur diye düşünüyorsanız, öncelikle o fikrin alıcısı olan birine gerçekten buna ihtiyacın var mı? Ya da alıcısı olacağını düşündüğünüz kişiye gerçekten buna ihtiyacınız var mı diye sormanız gerekir. Türkiye'de birçok haber kuruluşu hiçbir alan araştırması yapmadan, olası rakiplerine bakmadan, yani kahveye gidip kahvedeki insan benim hedef kitlem diyorsa, kahvedeki insana ya sen şöyle bir şey olsa okur musun? Buna ayda 10 lira verir misin? Örneğin WhatsApp'tan PDF olarak sana gazete göndereceğim dediğinde bu soruya yanıt aramadan bu ürünle ortaya çıkıyorsa, bu hem kaynakların boşa kullanımı, aynı zamanda bir girişimcinin kendine yapabileceği en büyük kötülük. Türkiye'deki aslında haber medyasındaki bu .com krizinin, yani çok sayıda haber merkezinin ortaya çıkışının temelinde de bu patlama var. İnsanlar hem sorun olmayan sorunlara çözüm üretmeye çalışıyorlar, aynı zamanda da daha büyük bir çukura düşerek
çok büyük borçlar altına giriyorlar. Netice itibariyle her proje hibeyle ya da melek yatırımcıyla başlamıyor. İnsanlar arabalarını satıyorlar, evlerini satıyorlar, bilgisayarlarını satıyorlar ve bunları sermaye yaparak da bu işe giriyorlar. Ama kendilerine şu soruyu sormayı unutuyorlar. Bunu kim alacak? Ben gerçekten bu işten para kazanabilir miyim? Ya da benim hedef kitlemin buna ulaşacak kadar finansal kaynağı var mı? Ancak bu sorulara yanıt verirseniz sağlam bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Sağlam bir iş modeli olmadan bir projenin doğması o projenin yaşayabileceği anlamına gelir mi? Her 100 startup'tan 3'ü yaşıyor. Her 1000 medya startup'ından acaba kaçı yaşıyor? 1, 2, 3. Bugün herkes rahatlıkla bir medya startup'ı, tabii tırnak içerisinde başlatabilir. Bir YouTube kanalınız, bir podcast kanalınız. Bunları sahibi olmanızın önünde hiçbir engel yok. Ama bunların para kazanır, hayatınızı idame ettirmenize aracılık eder hale gelmesinin koşulları nasıl ortaya çıkıyor? Burada iş modeli kavramı ortaya çıkıyor. Bugün çok sayıda iş modelinden bahsetmek mümkün. Podcast'seniz merchandising yapabilirsiniz. Gazeteyseniz satış yapabilirsiniz, abonelik alabilirsiniz, reklam alabilirsiniz ya da gönüllü üyelik kampanyaları yapabilirsiniz. Podcast'seniz işte sponsorluk alabilirsiniz. Yine gazeteler benzer bir şekilde sponsorlu içerikler yayınlayabilirler. Ama siz projenizin başında bunları düşünmezseniz, projemin varlığı her şeyden önemli derseniz, projeniz kısa vadeli ve ne yazık ki kısa vadede de ölüme gidecek olan bir proje haline gelir. Hiçbir projenin kısa sürede yok olmasını istemeyiz. Bunu en çok biz istemeyiz. Mesela bir kuluçka programı yöneten kişi olarak ben bunu asla ve asla istemem. Aynı zamanda Türkiye'deki medya alanında büyük kitlelerin açlık içinde olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar çok sayıda haber kuruluşumuz olsa da yani son kullanıcı ya da yarar sağlamak istediğiniz kişi de bunu istemez. Onun için her zaman ve her zaman medya projenizin sadece ben buna para verir miyim sorusuna değil, aynı zamanda ben bundan nasıl para kazanırım sorusuna da yanıt vermesi gerekir. O nedenle ürününüzü ortaya çıkarırken, ilk lansmanınızı yaparken, web sitenizi açarken bu işten nasıl para kazanacağınız konusunda ciddi bir fikriniz, planınız ve bütçeye dair gelir beklentileriniz olması gerekir. Hatta gerekirse gelir elde etmek için harcama yapmaya hazır olmanız gerekir. Bir proje üzerine düşünmeye başlarken aklınızda tutmanız gerekenler üzerine aslında bir hatırlatma yapmaya çalıştım bu derste. Tabii bunları hatırlamak aslında tek çözüm değil. Yani daha doğrusu çözüm değil. Bunları hatırlayıp hatırladığınız şeyler ekseninde bir eylem planı geliştirmeniz, harekete geçmeniz gerekiyor. İyi bir proje yazarıyla iyi bir proje arasındaki en büyük mesafe aslında yazdığınız, tasarladığınız şeylerin yapılabilirliği ve onları gerçekleştirmenizle ilgili. Mesela şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben web siteme bir ödeme duvarı kuracağım. Bu teknoloji Türkiye'de var mı? Kullandığınız içerik yönetim sistemiyle uyumlu mu? İşte online ödeme sistemi sağlayıcıyla aranızda böyle bir anlaşma var mı? Basitinden mesela şu an Readers Revenue Management programı var. Yani okur gelirleri yönetim programı var Google'ın. Bu tarz bir programa kabul aldınız mı? Tüm bunlar aslında bir araya geldiğinde sizin projenizin iş modelini oluşturuyor. O nedenle elbette proje fikriniz önemli. Onun benzersizliği ya da o rakipleri olsa da onlardan ayrışması önemli. Hedef kitlesinin doğru olması önemli. Ama en önemlisi gerçek bir iş modeliniz olması. İş modeli derken de sadece gelir modelinden bahsetmiyorum. Bu parayı nasıl kazanacağınız kadar nereye harcayacağınız da önemli. Reklam ve tanıtıma ne kadar harcayacağım, kaç kişiyi işe alacağım, nasıl yüzdeliklerle çalışacaklar, maaşları nasıl olacak. Proje işinin esası neticede planlamadır. Buna bütçe planlamasından faaliyet planlamasına çok sayıda şey dahildir. Yarını olmayan projelerin en ortak yanı nedir biliyor musunuz? Kötü girişimciler tarafından başlatılmış olmaları. Yani bir girişimci sadece önündeki 10 ayı, 11 ayı hesaplıyorsa zaten o kurumu ya da o işi gözden çıkarmıştır.
Onun için projenizin hayatta kalması için projeyi de hayata geçirdiğiniz ilk günden itibaren ileriyi düşünmek projenizin hayatta kalmasının ana koşuludur. Sadece yarına, anlık harcamalara ya da bugünü kurtarmaya dayalı bir proje asla ve asla kalıcı olamaz. Ne kadar uzağa bakarsanız o kadar uzağa gitme ihtimaliniz olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.